Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere alfa lipoik asitten bahsetmek istiyorum. Alfa lipoik asit belki daha önce de duymuş olacağınız üzere önemli bir antioksidan. Aslında alfa lipoik asite geçmeden önce antioksidan ne demek? Biraz buna bakmakta fayda var. Antioksidan adı üzerinde okside olan, oksidasyon yaratan, yani oksidasyonu bir nevi demirin paslanması gibi düşünebilirsiniz. Yani demirin paslanması da bir oksidasyondur. Bunun vücudumuzda meydana gelen çok minimal versiyonları da bir oksidasyondur. İşte bu oksidasyonla savaşan maddelere biz antioksidan maddeler diyoruz. Bu oksidasyon neden meydana gelir? Bu oksidasyonu yaratan maddelere biz serbest oksijen radikalleri diyoruz. Ne demek bunlar? Bu serbest oksijen radikalleri etrafında eşlenmemiş bir elektron barındıran moleküllerdir ve sürekli bir şeylerle bağ yapmak isterler. Yani vücudumuzdaki sağlıklı dokulara, sağlıklı hücrelere sürekli nüfuz ederek onlarla birlikte bağ yapma eğiliminde olan vücuttan temizlenmesi gereken zararlı maddelerdir. Bunlar gerek hava kirliliği, çevresel toksinler, sigara kullanımı gibi bazı faktörlerle vücutta ortaya çıkabileceği gibi aynı zamanda vücudumuzdaki reaksiyonların yan ürünleri olarak da doğal olarak da ortaya çıkabilir. Ve normalde vücudumuzda oksijen radikalleri ile antioksidan sistem arasında bir denge vardır. Bu denge bozulursa oksidatif stres dediğimiz tablo meydana gelir. Neye sebep olur oksidatif stres? Aslında günümüzdeki birçok problemin temelinde oksidatif stres yatmakta. İnfertilitenin, özellikle kısırlık probleminin en önemli sebeplerinden bir tanesi işte bu oksidatif stres. Ondan dolayı biz bazı antioksidan takviyeler kullandığımızda örneğin sperm parametrelerinin arttığını veya yumurta kalitesinin iyileştiğini görebiliyoruz. Örneğin cildimizdeki yaşlandırıcı etki bir oksidatif strestir. Yani güneş ışınlarının cildimizde oluşturduğu zararlı etkileri oksidatif strese sebep olur ve uzun vadede kırışıklık ve yaşlanmaya giden süreci tetiklemiş olabiliriz. Örneğin insülin direncine giden süreç de oksidatif stresten kaynaklanır. Neden bir yaşa kadar insülin hormonu hücre zarındaki reseptörüne bağlanıp kandaki glikozu hücre içine sokabiliyorken bir yerden sonra artık sokamamaya başlar. İşte hücre zarındaki reseptörlerinde, yani alıcılarında oksidatif stres meydana gelir aslında ve bu nedenle insülin direnci gelişmeye başlar. Örneğin diyabete veya diğer hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan nöron hasarı, yani sinir hasarı, duyarsızlık hissi de sinir hücrelerinde meydana gelen oksidatif stresin bir sonucudur. Yani oksidatif stres hayatımızda birçok tabloya yol açabilir. İşte bu tabloyla savaşan maddelere ise biz antioksidan maddeler diyoruz. Bu antioksidan maddeler arasında sizin de uzun yıllardır gerek reklamlarda gerek internette şurada burada okuduğunuz üzere antioksidan deyince akla gelen bazı moleküller var. C vitamini, A vitamini, E vitamini, koenzim Q10 gibi bazı maddeler de antioksidan. İşte bunun gibi bir antioksidan madde daha var. O da alfa lipoik asit. Alfa lipoik asit normalde mitokondride bulunan ve vücudumuzda serbest oksijen radikallerinin temizlenmesine katkıda bulunan bir mineral. Ancak alfa lipoik asitin bir özelliği var. Biz alfa lipoik asite antioksidanların antioksidanı diyoruz. Yani antioksidanların şahıdır. Vücudumuzda biraz önce saydığım diğer antioksidanların tekrar tekrar kullanılabilmesini sağlayan antioksidan alfa lipoik asittir. Ben bunu şuna benzetiyorum. Örneğin Vileda var. Vileda'yı temizlediğimiz temiz su dolu kova var. Bir de yerde toz veya kir var. İşte bu yerde temizlediğimiz tozları veya kirleri serbest oksijen radikallerine benzetirsek onu sildiğimiz vileda bu saydığım diğer antioksidanlardır. Yani C vitamini, E vitamini, A vitamini, koenzim Q10 gibi antioksidanlardır. İşte o viledayı kirlendikten sonra içinde yıkadığım temiz su veya temiz su dolu kovada alfa lipoik asittir. Diğer antioksidanların temizlenerek gidip yeni bir serbest oksijen radikali temizlemesine imkan sağlar. Çünkü
Bu saydığım antioksidanlar vücuttaki bu serbest oksijen radikallerini temizledikten sonra gelip çöplerini alfa lipoik asite satarlar. Ve alfa lipoik asit bunları tekrar kullanılabilir hale getirir. O nedenle alfa lipoik asit antioksidanların antioksidanıdır. İşte biraz önce saydığım endikasyonlar başta olmak üzere örneğin alfa lipoik asit takviyesiyle biz insülin direncinde daha yeni diyabetin başladığı dönemde de fayda görmekteyiz. Aktif diyabet döneminde de fayda görmekteyiz. Aynı zamanda ilerlemiş diyabete bağlı gelişen diyabetik nöropati dediğimiz diyabete bağlı sinirlerde hissizlik ve buna bağlı gelişen diyabetik ayağa kadar giden süreçte nöron fonksiyonlarının daha fazla etkilenmemesi için, sinir hücrelerimizin korunması için alfa lipoik asitten fayda görebiliyoruz. Yani diyabetin hem başında hem aktif diyabet döneminde hem ilerlemiş diyabet durumunda da alfa lipoik asitten biz fayda görebiliyoruz. Yine yapılan çalışmalarda alfa lipoik asitin kilo verme üzerinde de etkili olduğu gösterilmiş. Yine antioksidan sistemi desteklemek istediğimiz, işte biraz önce saydığım gibi infertilite, kısırlık durumlarında veya cildimizi yaşlanmanın etkilerinden korumak istiyorsak ve antioksidan bir takviye kullanmak istiyorsak, sigara kullanan kişilerde yani vücutta oksidatif stresin hakim olduğu her türlü tabloda biz alfa lipoik asiti hayatımıza dahil edebiliriz. Alfa lipoik asitin bir etkisi de ağır metalleri bağlayarak vücuttan atılmasını sağlar. Özellikle civayı bağlayarak vücuttan attığı için de alfa lipoik asite merkaptan ismi de verilmektedir. Merkaptan da mercury capture yani İngilizce civa yakalayan kelimesinin Türkçeleştirilmesiyle oluşan bir isimdir. Özellikle civa bizim nerede hayatımıza dahil olabilir? Amalgam dolgularda önceden eski teknolojiyle yapılan amalgam dolgularda civa maruziyeti söz konusu olabiliyor. İşte bu dolgunuz düştüyse veya bu amalgam dolguyu söktürmek istiyorsak bu işi titiz yapan diş hekimlerimiz de artık var. Amalgam dolgu sökümü yapan diş hekimlerimiz de var. Ancak yine de herhangi bir dikkatsizlik sonucu bu civa maruziyeti söz konusu olabilir veya daha önce buna dikkat etmeden amalgam dolgu düşmüş veya sökümü yapılmış olabilir. Bu gibi tablolardan sonra alfa lipoik asiti korunma amaçlı, bu civa maruziyetinden korunma amaçlı hayatınıza dahil edebilirsiniz. Alfa lipoik asit seçerken dikkat etmemiz gereken bazı konular söz konusu. Bunlardan bir tanesi alfa lipoik asitin formu. Alfa lipoik asitin iki çeşidi bulunuyor. R formu ve S formu. Normalde alfa lipoik asit ödeme kapsamındaki ilaçlarda da bulunuyor. Hatta daha önce diyabetik nöropati tanısıyla vesaire size alfa lipoik asit reçeteli ilaç kapsamında da reçete edilmiş olabilir. Bu ilaçlarda genelde R formu ve S formu %50-%50 oranında bulunur. Biz buna rasemik form diyoruz. Bunun bir sebebi var. Çünkü R formu stabil bir molekül değildir. Özellikle biyoyararlanımı her ne kadar yüksek olsa da kana geçtikten sonra çok hızlı bir şekilde bozulabilir ve yara ömrü kısadır. Bu nedenle ilaçlarda R formu ve S formu kombinedir. Bir de %100 R formunda alfa lipoik asitler bulunuyor. Özellikle takviyeci gıda alanında takviye olarak R formunda alfa lipoik asitler bulunuyor. Bunlar da dediğim gibi her ne kadar emilimi yüksek olsa da kan yara ömürleri kısa olmasından dolayı bir handikap söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda da dış faktörlere karşı da stabil olarak kalamayabiliyor. Örneğin en ufak bir sıcaklık değişiminde hızlı bir şekilde polimerleşebiliyor. Ancak bir de sodyumla zenginleştirilmiş sodyum R lipoik asit formunda emilimi artırılmış ve normal alfa lipoik asitlere göre 20 kattan daha fazla emilime sahip sodyum R lipoik asit formu da bulunuyor. Bu formu tercih ettiğinizde elde edilen fayda daha fazla olacaktır ve çok daha düşük dozlar kullanarak yani klasik alfa lipoik asitler 600 mg veya 1200 mg kullanılırken sodyum R lipoik asit formundaki bir alfa lipoik asit kullandığınızda 200 mg kullanımınız sizler için yeterli olacaktır. Yani daha düşük dozda daha yüksek fayda elde etmiş olursunuz. Aynı zamanda alfa lipoik asit dispepsi yani mide ekşimesi, mide yanması gibi problemlere de sebep olabiliyor. Bu anlamda enterik kapsül yapısında bir takviye kullandığınızda yani bağırsakta açılan kapsül teknolojisine sahip bir takviye kullandığınızda da bu dispepsi şikayetleriyle de daha az karşılaşmış olursunuz. Alfa lipoik asitlerin emilimi etkilenmemesi adına biz yemeklerle arasına 2 saat bırakarak kullanılmasını tavsiye etmekteyiz. Alfa lipoik asitle ilgili genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Boşuna antioksidanların antioksidanı
kullanın demiyoruz. Alfa lipoik asit çok değerli bir molekül. Peki siz hiç alfa lipoik asit kullandınız mı? Veya kullandıysanız ne için kullandınız? Aşağı yorumlarda yazarsanız karşılıklı etkileşimde bulunmuş oluruz. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer sorular varsa tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabı tüm DNR'lerden ve online platformlardan temin edebilirsiniz. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilir. Kafanıza takılan soruları oradan iletebilirsiniz. Aynı zamanda bu tasarımları bana ait bardakları ve tişörtleri de açıklama kısmındaki linkten temin edebilirsiniz. Sevdiklerinize sağlıklı yaşamla ilgili güzel mottoları olan ürünler hediye etmek istiyorsanız aklınızda bulunsun. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.